Burada kaçak var turboda, görüyor musun? Ardından bu şekilde çıkıyor. Bakın kaçakları görüyoruz. Avusturya'dan buraya gelene kadar bu egzoz gazı içeri girip zehirlenmeden iyi gelmişsin. Şöyle. Şurası kapkara olmuş. Şöyle göstereyim. Bakın alta doğru da hafif buralarda bir kaçak göçek. Tabi bu turboyu aldığımızda net bir şekilde görünüyor. Yavaş. Evet. Bu olimpiyatlar için gelsin. Yo, bu ustam içindir. Önce havayı takıyoruz. Burada bir vanamız var. Havayı açalım, bak ne diyor bize. Fırlattı usta. Evet, tamamen buradaki pul erimiş. Buradan buraya gelmiş. Demek ki neymiş abi? Tek kahpe Bizans değilmiş. Bu enjektörlerde kahpeymiş. Gelin burayı. Bu bizim turbomuzun veski etin hortumu. Alttaki hortum bak taş gibi orijinal. Üstteki ise eme kırılmış hortum. Artık vesket görevini yapmıyor. Bu da ne biliyor musun? Cam su fıskiye hortumu. Yapan ustam buraya yapmış. Bak buradan ölçersin, getir. Bak turbo hortumu böyle olur. Cam su hortumu da böyle olur. Örtük mü turbonun kaçaklarını? Dökülüyor. Bir maç. Usta, Audi deyince konfor, dizayn, görünüş akla gelen en önemli özelliklerden biri. BMW deyince gençlik, hız akla gelen özelliklerden biri. Peki Mercedes deyince aslında bunun birleşimi diyebilir miyiz bu arabaları? Aklı başında diyoruz. İşte Audi, aklı başında. Biraz önceki saydığım özelliklerin tamamını içerisinde barındıran araca ise Mercedes. Mercedes hiçbir şekilde tartışılmaz. Audi tartışılıyor. Ya su, mazot koy, dünyayı tur at diyor. Logonun anlamı bu. Her zaman bir tartışma var. BMW torunlu araba, sanayiden çıkmaz. Audi VAK grubu aman kapının önüne koyma. Ama hiç kimse de Mercedes'e laf etmiyor. Ben duymadım daha edeni. Ben duymadım. ML300 ile beraberiz. Üstündeki motor 6 silindir V6 OM 642 motor. Evet. Aslında bazı problemleri olsa da genel anlamda baktığımızda... Hangi arabada yok ki problem? O da doğru. Bu arabanın sorunsuz ve güzel bir araba olduğunu, konforu, hızı ve dizaynı, tasarımı gördüğün gibi bence bir tasarımlıkta bir şey yok diyoruz. Aracımız neden geldi? Bunlara kısaca değineceğiz usta. Aracımız Avusturya'dan Ali Baba geldi. Ali Baba'ya selam olsun. Selamlar. Geçen yıl da geldi. Bir şey yapmadık. Rahatsızdı. Vakti yoktu. Gitti. Aradı, Recep'im ben böyle bir araba aldım, sana getireyim. Ali Baba getir ama benim vaktim zamanım kısıtlı. Biraz da sıkıntılarım var. Ben bırakacağım. Avusturya'dan 2 araba gelip bırakıyorum. Öbürüyle dönüyorum. Bitince bitti. Tabii bu sırada tam bayram diye yaşayamadık. Mümkün değil. Dedem vefat etti. Babam vefat etti usta. Evet. Buradan da onu belirtmekte fayda var. Geldi, bizi bekledi sağ olsun. Biz geldik memleketten. Aracı teslim aldık. Tekrar döndük. Tekrar köye döndük. Böyle de bir söz verdiğimiz için tekrar geldik. Için 758 kilometre köyden geldim. Arabayı aldım. Anahtarını aldım. Teslimatını aldım. Kendini yolcu ettim. Ben de yolcu oldum. Köye gittim. Sen oraya oturma oğlum. Sen oturunca deprem oluyor lan. Aracımızın ön tarafına geldiğimizde dediğim gibi V6 6 silindirli bir motorla beraberiz usta. Evet. Aracımızda neler yapacağız, bunlara kısa bahsedelim ki sökelim. Çünkü detaylı bir motor, uzun video olabilir. Turbo, enjektör, partikül, egere, kayışlar, gergiler, devir daimler, zinciri değişmiş, paletini kontrol et, gerek varsa dedi. Palet değişmemiş. Aracın alt motoruna girecek olursan yağ pompamda değişsin. Şanzıman yağları, filtreleri, tüm sıvı bakımları yapılsın dendi. Yani standart bir gurbetçi abimizin her yaz yaptığımız gibi, yaz sezonu yaptığımız gibi bir enjektör revizyonu, bir turbo revizyonu, bir partikül revizyonu yapılacak. Periyodik bakımları var, şanzıman yağları var.
Her 200 bin kilometreye geçmiş her araçta neredeyse yazın sürekli böyle geçiyor. Randevuları da aldık. Yine Turan'ımız gelecek. Audi A6'mız var gibi araçların randevularını almaya başlıyoruz. Sonra buradan da detaylı olarak şuna değinmek istiyorum. Randevusuz geldiğiniz zaman hani usta ilgilenmedi, usta bakmadı oluyor. Bunlar Akşama kadar 4 kişiye cevap versem 2 saatim gidiyor. cevap verecek olsak şöyle bir çek arkayı Baran. Arkadaki araçlar yine dışarıdaki araçlar. Yani bitmiyor usta. Hani bu sefer akşama kadar 10 tane adam geliyor. Bazısı küsüp gidiyor, bazısı memnun olup gidiyor, gün verip Bir de gidiyor. sade teşekkür et bir daha dönüyor geliyor. O yüzden dediğim gibi arayabilirsiniz. Ulaşamayabilir, açılamayabilir telefon. Çünkü her iş habire durmuyor çünkü sürgüler. WhatsApp'tan yazın. Gerektiği zaman bol olduğunda dönüşümüzü Bir yapıyoruz. şekilde dönüş oluyor. Motoru çek. Motor 250 binde ancak çiçek gibi bir motor olduğunu söyleyelim. Abimiz tabii ki birkaç isteği oldu. Ancak biz işlemlere başlayacağız. İşlemlere başlarken de gerekli detaylı açıklamaları göstereceğiz. İşimize başlayalım. Kabuğu açtık. Açtık usta. Açık mı? Açık usta. Sence açık mı? Açık usta. Şimdi ne oldu? Daha çok. Tam açıldı. Burada rahatça çalış. Kabuğun altında 2 büklüm olma demiş. Demek ki Mercedes'in bir farkını daha buradan Evet, gördük. burada amortisörü çift kademeli yapmış. Açabildiğin kadar diyor. Adam yapmış. Turbo girişinden başlıyoruz. Turbo giriş borusu yani bu hava filtreleri sağlı sollu dağılıyor. V6 motor olduğu için mecburen Sonra turbo nereden girişinden sağlı sollu hava filtre kabinlerimiz mevcut. İlk olarak bunları açacağız. Bunlar açık vaziyette. Şimdi usta buradan bunlar ısıtıcı, hava ısıtıcılar, hava akış metreler. Her iki tarafta da giriyor ve toplam 4 tane. Çünkü V motor çift sol, çift sağ tarafta bulunuyor. Sol tarafa ustamızın yanına tekrar geldik. Kilidini açtık, üstüne bastık ve basit bir şekilde geliyor. O yüzden tırnakları kırmamaya dikkat etmekte yarar var. Tabii ki E10'luk bir Buraya tork. civata kutusu koy. Hemen arka tarafında da aynı şekilde bir civatamız mevcut. Sol taraftaki torksluk civatayı da aldık. Arka tarafa tabii ki tabancayla girmemiz zor olduğu için Tabii. şöyle hemen arka tarafta yine şöyle uzun civatayı görüyorsunuz. Bunun sökülmesi gerekiyor. Cızgırla gevşettikten sonra basit bir şekilde el yordamıyla gelebilir hale geldi. Tabii ki bunlar üstünde kalıyor arka taraftaki uzun civatalar. Ön tarafa doğru giden, radyatör kısmına doğru giden bir borumuz mevcut. Bu boruyu çıkarmamız gerekecek. Ustamız ilk olarak bunu ön taraftan boşlattı. Tabii civataların yanı sıra alta da plastik, lastik tarzında geçmeleri mevcut. Bakın buradan ayrıldı. Buradan da ayırmamız gerekecek. Tabii ki bu boruyu da tamamen turbodan çıkardıktan sonra alacağız. Tabii ki aracımızda genel kurum temizlikleri de olacak. Buna da bahsedelim. Şuralarda bir yağlar var Baran. Evet abi. Bakın turbo bölümünde zaten yağlar oluşmaya başlamış. Lastikten geçme olduğu için aslında biraz yukarıya doğru kastırmak gerekecek. Arka taraf boşladı şu an görüyorsunuz basit bir şekilde oynadı. Ama dar alanlara sahip bir araç olduğu için motor bölümünde bu tarz zorlanmalar normal karşılayabiliyor. Devam eden boruyu aldık. Bakın yavaş yavaş bir şekilde aldık. Herhangi bir noktaya zarar vermedik. Bunların içerisinde hava filtresi var. Görmüş olduğunuz uzun cıvata, ön tarafa da kısa cıvata geliyor. Aynı zamanda hava akış metreler, ısıtıcı sensörler buradan hava girişlerini aslında ölçüyor. Enjektörün üstünde bir adet keçe var. Bu keçemizi de çıkarmamız lazım. Koruyucu bir keçedir. Enjektör bölümünü bu şekilde rahat bir şekilde görüyoruz. 3 tane sol tarafta enjektörümüz mevcut. Rail kütüğümüz mevcut, ray basıncımız mevcut. Aynı işlemler tabii ki de buralarda da var. Söküyorum şimdi. Neyi söküyorum? Hava filtrelerini alıyorum. Turbo girişlerini alacağım ve turboyu alacağım ilk önce. Daha sonra turbodan sonra enjektörler, gergiler, kayışlar, rulmanlar, devir daimler sırayla gideceğim. Tut. Burada kaçak var turboda görüyor musun? Evet. His yapmış. Zaten yağlanmalar da var. Hemen ön tarafa doğru giden plastik boruları alıyoruz. Sol tarafa uyguladığımız işlemler sağ tarafa da uygulanacak şu an. Ne? Boru, hava boru. Al oğlum. Evet Baran. Habire topladıkça götürüyorsun. Bu da sağ tarafın hava filtresi. Keçeyi tekrar aldık ama Mercedes'te gördüğümüz
Ne demek bu usta? Bu ne demek? Mercedes'te hep görüyoruz bunu. Kompresör kaçağı, yağ kaçağı, sıvı kaçağı hepsi bir arada. Artık keçe neredeyse yanıp araç yanacakmış. Aslında Mercedes'lerde aslında sökülmesi gereken enjektör diyoruz. Kimse umursamıyor. Bakın hali ortada. Sağ taraf burası. Enjektörün 4 ve 5. 6. ve 5. enjektörler. Peki devam ediyoruz. Tutuşu bakayım. O havalandırmaydı usta. Bu da nedir? Kartel havalandırması. Zaten emişe doğru gidiyordu hatırlarsak. Turbomuzun wastegate'ini görebiliyoruz. Lokma tabanca, Turbo bölümünde lokma. wastegate bölümümüz. Buyur usta. Boruyu tutması için bir cırt kelepçe atılmış. Biz bu kelepçeyi söktük. Görüyorsun Baran. 20 torksluk bir civata mevcut burada. 20 torksluk civatayı alacağız. Kelepçe görevi görüyor bu da. Civatayı söktük. Kelepçe dediğimiz olay da bu. Aşağı doğru uzanan yine civatalar var. Buradan tabii ki sizlere göstermemiz zor. Motor bloğuna doğru uzanan civata bunlar. Ancak tabii ki emiş borusunu tutuyor. Bu emiş borusunun devamı da arkadaşlar intercooler'a kadar gidiyor. Bu yüzden bu bağlantıyı motor bloğundan kesmemiz lazım. Bu kolun uzunluğu ver. Uzun bir civata şöyle net bir şekilde görünebiliyor. Ne kadar bir alanı kapsadığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ya uzunluğu mu verseydi? Şöyle göstereyim. Alt kısmı gösteremedik ama bunun girdiği kısmı görüyoruz. Bakın yakından aldığımız zaman tuttuğu bölge net bir şekilde görünüyor. Abi sence V motor mu düz motor mu? Yani onu üreticiye sorman lazım. Ben çok yorum yapmayın. Emiş dedik. Emiş borularını söküyoruz dedik. Bakın turbonun görüyor musunuz? Intercooler bölümünde yağlanmaları net bir şekilde görüyoruz. Emişin sağlam olması lazım. Sadece bu noktalardan hava geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yağın burada çok bir işi yok. Bakın. Net bir şekilde göstereyim. Yağın burada kesinlikle bir işi yok. Emişlerimizin bakın burada içini görebiliyor muyuz? O-ringlerimiz, contalarımız yine tamamıyla aslında değişecek bu noktada. Turbomuzun üstündeki sacı görüyorsunuz. Kaçağı da birazdan yakalayacağız. Öncelikle bu sacı sökeceğiz. Tamamıyla E10 civatalardan donatılmış bir motor tasarımı var. Biz de bu E10 civataları söküyoruz ve yavaş yavaş gidiyoruz. Buradaki kaçaklar bayağı bir kaçak var bu arada. Yani net bir şekilde kameradan da görünüyordur. Çıkma mı takılmış boyalı? İlk civata başarılı bir şekilde söküldü. Arkasında da aynı civatadan mevcut. Turbo ekstra bir hava basıncı sağlayarak belli bir devirde kendini aktive eder. Aktive ettiği de tabii ki şu wastegate yardımıyla oluyor. Ekstra bir hava basıncını intercooler'a gönderir. Intercooler da toplar. Biriken hava soğur. Soğur abi. Ve emme manifolduna doğru yolculuğa çıkar. Evet. Bu yolculuk sırasında da ekstra bir hava basıncı motorun içerisine girdiği için sıkıştırmada daha kuvvetli olacaktır. Aracın çekişi de bu sayede artacaktır. Turbonun genel görevi bu. Dün de sınavdayken abi okulda sınav oluyordum. Motor dersinin sınavında bize turbonun parçalarından sorulmuştu. Aynı intercooler falan yazdık yani. Yani Baran yardımcı olabildiysek ne mutlu. Geçebildiysen sınavı. Geçtim. Toplam 3 civata var burada. Koruyucu saç ne anlama geliyor? Alüminyum saç ısıdan aslında ısıyı emerek dışarıdaki kablolara, borulara zarar vermemesi için kullanılmış bir saç türüdür. Alüminyum alaşımdan oluşuyor. O yüzden bu korumayı alıyoruz şu anda. Ben de tam diyecektim abi, alüminyum o kadar sıcağa nasıl dayanıyor? Emiyor işte. Folyo ne yapıyor? Alüminyum folyo. Hani yemeklerde koyuyorsun falan ya. Evet abi. Isıyı içerisinde hapsediyor. Ardından bu şekilde çıkıyor. Bakın kaçakları görüyoruz. Simsiyah. Yani elini vurmanı istemeyeceğim. Normalde kirlenir. İs yapmış tamamıyla. Fitilimizi aldık. Arka tarafa ulaşabilmemiz için şu gördüğünüz ön cam plastikleri aksamını sökeceğiz. Şu şekilde 8'lik civatalardan oluşuyor. İlk civata başarılı bir şekilde söküldü. Bunlar ön plastiği tutuyor. Cam önü plastiği olarak adlandırıyoruz. Alt kısımlardaki civataları da söktük. Bu gelir. Sağ taraftaki geldi.
Burada park basıncını söktüm, oksijen sensörünü söktüm, ısıtıcı sensörünü söktüm. Bunlar partikülle dışarı çıkacak. Bunlar partikülle alakalı. Evet. Isıtıcı sensörler. Bu kartel havalandırması. Enjektör bölümünü yine görebiliyoruz. Fark basit sensörü. Bu giriş ve çıkışta böyle hortumlar olur arkadaşlar. Bakın hortumları görüyor musunuz? Şurayı. Bunda da boyalar var. Daha önce işlem olmuş olabilir, bilmiyorum. Bu giren hortumlar giriş ve çıkışta bulunduğu için giriş ve çıkışın farkını ölçüyorlar. Kelepçesinden kurtardı ustamız. Burada şöyle görüyorsunuz. Giriş ve çıkış farkını ölçen sensör bu. Genellikle sıklıkla arızalanan parçalardan bir tanesidir. Direkt olarak partikülün içerisine de tabii ki işlem yaptırmanızı çok önermem. Bu sensörden dahi arızaların çıktığı olabiliyor. Bu hortumlarda delikler oluyor. Partikülde yine arıza lambası yanıyor. Hani o yüzden detaylı olarak incelenmesi gerektiğinin altını çizdim. Arka tarafa geldik. Burada egzoz girişi direkt turboya bağlantılı. 3 tane toplam cıvatası var. Buradan 3 tanenin bir tanesi güzel bir şekilde geliyor. Net bir şekilde gösterebiliyoruz. E12'lik. 8 milimetrik. Diğer bir deyişle 13'lük civata. Evet ama dişi metrik. Gördük Baran. Ver bakayım oraya. Toplam bundan 3 tane var. Buyur. Diğer ikinci civataya geçtik. Hemen bu noktada yine burayı görebiliyoruz. Kaçtı mı? Ama çok gittim. Yarımdan razı olsun, yemin ediyorum ki. Bakıyorum. 12 usta. Turbonun egzoz çıkışının 3. vidasını alıyorsun. Doğru muyum oğlum? Evet usta. Ondan sonra turbo bağlantılarını alıyoruz. Evet. Yağ su girişlerine bakıyoruz. Evet. Komple turboyu güp diye havaya alıp çıkarıyoruz. Diye mi cop diye mi usta? Göp diye olsun hadi. Tamam, cop diyor. Ondan sonra turboyu kenara koyuyoruz. Bu enjektörlerden dolayı bu aracın yanmadığına şükredelim. Niye ki ne usta? Görüyorsun ne hale geldiğini. Ha, evet. Yanmaya yüz tutmuş araç. Niye böyle olmuş usta? Birçok Kaçak Mercedes'te bunu görüyoruz usta. Mercedes'in Kaçak hastalığı var. sanki. Evet. Kompresör kuvvetli büyük motor. Altındaki bakır pulun kuvveti ona dayanmıyor zamanla. Tamam aç lan bırak. Arasının açıldığını görebiliyoruz. Turbonun ara Geliyor kısmı mu? açıldı. Uygun olarak işlerde korunun. Turbonun dikine giren ana cıvataları. Web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Dahili numarayı biliyor musunuz? Santrale bağlanmak için 3'ü tuşlayınız. İç cıvata başarılı bir şekilde söküldü. Tabii iç kısma girdiği için biraz el ayak girmesi zor. Civatayı bu şekilde mıknatısla alacağız. Şöyle bir civatası mevcut. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bunu da başarılı bir Doktor şekilde döneci. gevşettik. Güzel. Turbonun ana bağlantı motor blok civataları bunlar. Şöyle iç kısımdan gösterebilirsem onda da Efendim? şöyle görünüyor. Evet, ikinci civata da başarılı bir şekilde çıkmış oldu. İnanılmaz zor yerlerde uğraşıyoruz şu anda. Kan ter içerisinde kaldık. Buraları çok gösteremiyoruz usta da. Bu kameradan göründüğü gibi kolay sökülmüyor buralar. Elimizden geldiğince sökmeye çalışıyoruz ama bakın bu civatalar egzoz civataları ve paslanmaya karşı maalesef sökerken kırılmalar, kaydırmalar zorlanıyor. Kırılsın ama bakır civata mıknatıs tutmuyor, kaynak da tutmuyor bunu. Buyur. Usta. Ya arkadaşlar bir civatayı söktüm ya. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Kan ter içinde kaldım. Böyle civatayı bu fabrikaya söyleyin bir daha koymasın buralara. Görünüyor mu? Bir şey görmüyor. Buyur.
Bakın alt nokta bir de içeriye doğru cıvatalar var. Onu ben göremiyorum ki senin kameran nerede görüyor? Evet kamera bile görmüyor usta şu an. Al işi. Bakın dar alan girmek imkansız gibi bir şey. Turbo da oynamaya başladı. Ne oluyor? Geliyor usta, kan ter içinde kaldık yemin ediyorum ki ya. Şu orada 3 tane civata var, oynattı beni 1,5 saat. Gevşetemiyorum da. Çıkma lan. Çıkmasın usta. Usta istersen gel biraz dinle. Ben devam edeyim. Niye dinleneceğim ki? Fişi çıkaralım. Al bunları da karga, bunu bir şey ver lan. Dal Baran. Yavaş dikkatli. Yavaş. Kaldır. Evet. Bu olimpiyatlar için gelsin. Yo bu ustam içindir. Bu ustam için. Turbo bu. Getir koy masaya. He. Turbo bu. Üstünde sökülmeyen bir civata vardı usta. Şunu bir göstereyim mi? Şu civatayı sökmek için o kadar uğraştık ki maalesef sökemedik. Şöyle göstereyim. Turbo bu. Bakın. Kaçaklar durumları. Şunu da sökelim. Alt kısımlardaki durumlar. Bakın burada da yağ girişi var. Bluetech'lerde farkını da söyleyeyim. Bluetech'lerde şu kanal da açıktır. Bakın conta var ama delik, ama bunda kanal yok. Bluetech'lerde sulu turbodur. Buna su girmiyor. Oğlum. Ver lan damacayı sökülmesine göre. Hadi bakalım usta. Aslan. Sökmede mi? Tabii usta tabii. Ey yavrum ey. Hani sökülmüyordu? O çekici ben yeseydim Kayseri'ye koşarak giderdim. Bu da koşarak geldi. Görüntüyü paylaşayım. Yetişir de o yanık hisleri çek. Araba yanacakmış abi. Evet hemen çekelim. Şöyle. Şurası kapkara olmuş. Şöyle göstereyim. Bakın alta doğru da hafif buralarda bir kaçak göçek. Tabi bu turboyu aldığımızda net bir şekilde görünüyor. Bu boru şöyle, daha önce bir yazılar var. Değişmiş olabilir, egzoz partikülle alakalı. Şanzıman üstünün kapkara olduğunu yine görebiliyoruz. Şöyle alt tarafı gördüğümüzde bakın kapkara buralar. Hemen turbonun alt kısımları, burası da yine turboyla alakalı. Yağ girişi, su girişi, herhangi bir rekor sökülmüyor. Şöyle gösterdiğim zaman arkadaşlar koskoca bir alan açıldı burada. Avusturya'dan buraya gelene kadar bu egzoz gazı içeri girip zehirlenmeden iyi gelmişsin. Aracı kaldırıp altından devam edeceğiz. Üstü elimizden geldiğince gösterdik. Kaçak göçek durumları var mı? Tabii ki koruma vardır. Korumayı sökeceğiz. Altına detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdi aracın altına doğru gidiyoruz. Genel bir görelim. Egzoz gayet güzel. Genellikle yurt dışı araçlarında paslanmalar görüyoruz. Ya da boyanmış arkadaşlar. Bakın boyama var burada. Lastiğe baktığımız zaman boya tozları gelmiş. Bundan dolayı güzel duruyor. Normalde paslıdır. Bakın önceleri paslı ama görüntü olarak güzel. Yine şurası da boyanmış. Alttan devam ediyoruz. Şanzıman bölümü görünüyor. Aktarma organımız görünüyor. Egzoz yine devam ediyor. Egzoz boyama yapılmış gibi. Şanzıman bölümüne işlemlerimiz olacak. Şöyle filtre kısmı, kartel kısmı. Genel görüntü iyi gibi. Şöyle yukarıya doğru baktığımızda turbonun üst kısımlarını zaten görmüştük. Alttan da böyle bir görüntüsü var. Onun dışında motora doğru gidelim. Hafif burada yağ terlemeleri var. Bunlar terlemedir arkadaşlar. Kaçak göçek değildir. Bakın sadece bu kadar var. Genel görüntü olarak baktığımızda da güzel bir görüntüsü var motorun. Kartel bölümünde görmeye başladık. Yine terlemeler var. Yani kaçak değil, terleme kısımlarını net bir şekilde görebiliyoruz. Altı gayet güzel aracımızın. Kaçak olmadığını göstereyim. Bakın biraz önce terleme diye değindim ya Berat. Bunlar terlemedir, yani bunlara müdahalede çok fazla girmeye gerek yok. Bak içi kupkuru. Sadece hafif böyle terletmiş.
Ben de terliyorum sıcakta. Bu yüzden normaldir bunlar. Daha doğru gidiyor. Evet, zor bela söktük Baran. Onu bir çıkar. Gel böyle. İçini görelim. İçi leş gibi. Görüyor musun tortuları? Evet abi. Bak. Işığım da gitti ama Arkadan bak. içi bu. Kötü durumda ve bunda da yine revize işlemi olacak. Şöyle kelepçeyi göstereyim. Bu kelepçe niye kırıldı? Sebebi zaten ortada. Görünüyor neden kırıldı. Civataya bakınız. Sökülecek hali kalmamış. Ne civatanın başı kalmış ne civatanın dişi kalmış. Şöyle bir şekilde değişecek bu da. Ya usta bir arabanın hep inanılmaz ya. O kadar uğraştırıyor ki bir ısıtıcı sensörünü sökemiyoruz. Egzoz bölümündeki civatalar hep böyle. EGR sistemi, egzoz, manifold. Bakın görüyor musunuz? Hani ustamız yavaş yavaş bir sıkma bir sökme tarzı yapıyor. Çünkü kasıntıya vererek söktüğümüz zaman bu kırılır arkadaşlar. Müşür almak zorunda kalabiliriz. O yüzden bunları zorlanıyor. Evet Baran, ne aldın? Çikolata aldın. Ne kadarmış? 120 lira abi. Ne? 120. Ne? Bunlar 3 tane çikolata. Kaç TL? 120 lira. 40 lira tane. Normal mi ya bu fiyatlar? Bence zamana Bence göre var ya, normal. yurt dışında bir çikolata bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. 3 tane küçük çikolata 120 TL burada. Farklı bir noktalarda ne kadar? Bilenler varsa yoruma yazsın. Onu da bekleyelim. Çok garibime gitti. Bana diyor ya nerede yaşıyorsun diye. Burası Türkiye abi. Burada yani Sökülmüyor. Neyse bununla uğraşalım. sökülüyor usta. Var değil mi? Resim vermiyor ki. Sağlam mı? O ne Baran? Türk kası mı? Evet abi. Bakayım. Oo. İstersen böyle çek abi. Çekeyim abi. Hadi Baran devam. Evet. Hadi görüşürüz. Yolculuğa devam. Hadi Allah'a emanet. Güle güle çabuk gel seni bekliyorum. Evet, ustalarımızın yanına geldik. Burada yaptığımız işlem dün bahsetmiş olduğumuz enjektör bölümleriydi. Bu enjektör bölümlerini sökmemiz gerekiyor. Ancak burada dikkatli olunması lazım arkadaşlar. Çünkü geri dönüş ve rekor civatası yan yana. Ve ayrıca şuradaki geri dönüşte eridiğinden dolayı hortumuyla beraber çıkmadı, net bir şekilde görünüyor. Kopmuş pozisyonda. Devrilmiş. Şu an rekoru zor bela sökmüş olduk. Aracın burası sağ tarafı oluyor. Şoför tarafı değil. 1, 2, 3. 1, 2, 3 aynen. Karşı tarafta 4, 5, 6 şeklinde devam ediyor. Tabi bu enjektörler ilk defa da söküldüğünü söyleyelim. Bunlar daha önce sökülmüş olsa bu şekilde bir manzarayla karşılaşmış olmayacaktık. Geçecektik miydi lan? Burada zorlanacağız tabii ki. Geri dönüşü alamadığımız için. Yapışmış oraya. Bu arabada uğraştığımız kadar hiçbir arabada uğraşmamışızdır herhalde. Evet, tornavida yardımıyla gevşettik. El ile sökülür pozisyona geldiğine göre artık rekorlar çıkabilir. Araba kızartma olacakmış abi. Araba tavuk kızartması olacakmış belli zaten. Rekorlarımız bu şekilde net bir şekilde görünebiliyor arkadaşlar. Zaten arasındaki farkları görüyorsunuz. Bunlar rail kütüğünden gelen yakıtı enjektörlere aktaran borular. Kısma geldik. Burayı da gösterelim. Rekorlar burada da sökülüyor. Burada geri dönüşlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Burası güzel gözüküyor ancak motor bloğuna bağlanan, daha doğrusu silindir kapağına bağlanan noktalarda 40 toksluk civatalar var. Ana gövdeye bağlantısı oluyor. Şöyle, şu anda tabancaya geçti. Oturttuk. İlk civata başarılı bir şekilde söküldü. İkinci civata da aynı şekilde. 3'e doğru gidiyor.
Bu da güzel bir şekilde sökülür. Burada umarım zor gelme pozisyonu olmaz. Biliyorsunuz enjektörler, kızdırma bujileri zor gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz bakalım ne durumdalar. Çektirme ver. Çektirme ver bakayım bana. Şu şekilde bir çektirmemiz var. Eğer bunun gücü yetmezse usta havalı çektirmemiz de geldi. Devreye o girecek. Ancak tabii ki önce bununla denememiz gerekiyor. Bu şekilde enjektör çıktı. Ucunu bir gösterelim mi usta? Elini koy altına da. Şöyle görüyorsunuz memeler kötü durumda gibi. Hemen orta enjektörümüz. Başarılı. Düşeni al oğlum. Düşeni al bana. Oğlum uyuma. Değil mi? Ayağımız Baran gösterelim de. Gösterelim abi. Numaralandırmamız lazım. Eğer numaralandırma yapmıyorsak bunları cihaz üzerinden kodlanması lazım. Çünkü üstündeki kodlara göre beyinden, ECU'dan gelen harekete göre bunlar çalışıyor. Bunlar basit bir şekilde geliyor ama kurum yapmışlara bakacağız. Zorlanmalar yaşanabilir. Tabii ki bu zorlanmayı biz istemiyoruz açıkçası. Yok. Havalıyı getir. Havalıyı getir de bir bakalım ne durumda. Cihaz burada havalı bir şekilde çektiriyor. Onu da birazdan gösteririz. Cihaz hazır. Ne yapıyor? Fırlatıyor. Şey gibi çalışıyor aynı motorlu testere gibi. Manuelle çekip alamıyoruz. Kısa manuelimiz de olmadığı için buralara engel. Elinizde böyle bir aletiniz varsa bunu takarsınız. Vidasını tutturur. Kompresör havasını verirsiniz. Tuttu mu? Şimdi çektirme zamanı. Önce havayı takıyoruz. Burada bir vanamız var. Havayı açalım bak ne diyor bize. Fırlattı usta. Manuel bir çektirmenin gücü yetmiyorsa böyle bir havalı aletiniz varsa bak beni hiç yormadı. Evet ağırlığını alıyorsun. Rahat bir şekilde söküyorsun. Ama bu aparatı her aracın her enjektöre göre farklı. Bak görebiliyor musun? İstediğini tak, istediğini sök. Evet enjektörü makinamız çekti. Ama hala da zorlamalar var. Tamamen buradaki pul erimiş. Buradan buraya gelmiş ve bu enjektörün içi ne durumda? Enjektörcüye gönderelim. Tamiratı oluyorsa oluyor, olmuyorsa enjektör değişimine gideceğiz. Ayağı görüyorsunuz. Ayak hiçbir şekilde çıkmıyor yerinden. Şunu da göstereyim, kaynamış. Hadi çıkaralım bakayım. Sen biliyor musun onu? Evet bu şekilde. Biliyorum. Biliyor. Düşürmeyi biliyor bu anca. Neyi biliyor? Biliyorum. Neyi biliyor? Şimdi ödüm koptu şu an abi. Niye? Gitseydi ben ödeyecektim. Niye yok mu para? Niye bugüne kadar bir şey ödedin mi? Yazık olur. Aç ağzını. Burada görünüyor. Aman usta pislikler görünüyor. Pislik olarak kulağa geçiyor. Benim bu kulak duymuyor. Bir de buna bakayım ne var acaba? Çamur mu var? Bak burada gösteriyor. İçi temiz aslında. Bir de şuna bakayım. Bu da Recep Usta. Ters elime geldi. Ne ararsan var. Çok da Dedik demeye gerek yok usta. Bu halkalı çöplüğüne dönmüş lan. enjektör yuvalarından geçer gibi. Yani geçireceğiz bunları. Endoskop istemişti abimiz. O yüzden enjektörün iç kısmından pistonları, subapları görmeyi hedefliyoruz. Bazıları tabii ki subapla piston üst noktada olduğu için Evet, bu en problem üst yaşanabilir. noktada zaten. Bunu görmek de biraz zor olabilir. Evet şu an Ama enjektör. yakıt durumu burada çiğ bir yakıt yok bak. Evet. indirelim. Kurumu güzel, dayandı artık, gitmiyor. Dayandı. Tamam, diğerine geçelim o üst noktada. Hemen 5'e geldik. 5.'nin tabii ki şöyle, evet. 2'ye geldik. 2 pardon. Güzel duruyor. Subaplara mı göstereceğim usta? Hortumun girdiğini bile gösteriyor. Görebiliyor musun? Evet, subapları gösterelim. Şöyle döndürelim. Döndürelim ustacığım. Fazla döndüreceğim. Böyle şu ortaya çekeyim. Tamam.
Ya ben buradan gördüğüm kadarıyla bu açık pozisyonda bu subap görüyorsunuz. Evet, açık. Kızdırmayı da gördünüz. Bakın şu beyaz da kızdırmadır. Genel olarak bu göz de güzel, sağlıklı duruyor. Subapları görüyorsunuz, yanma oranı gayet güzel pozisyonda. O yüzden motor Yok, yakıt burada da güzel, ikinci silindirde. güzel usta. Şöyle yakından tabii kamerayla çekmek biraz zor ama burası da güzel gözüküyor. Bakın tamamen güzel pozisyonda. Kızdırmaları görüyoruz. Burası da geçen delik enjektör deliği. Bu yüzden buna uygun olarak tasarlanmış. Bir önceki araçta ise bu sibobun çeyreğinin olmadığını görmüştük. Evet, onda subap yoktu. Bu sayede enjektörümüzün pulunu da çıkarmış oldu. Enjektör yuvasındayız. Enjektör yuvasını göstereceğiz. Bakın. Kaçıran enjektörümüz. Bakın pulu görüyor musunuz? Neredeyse artı silindir kapağı eriyecekmiş bu arabanın. Bak çamurlar, kurumlar yapışmış. Bunu elle çıkarmak çok zor, mümkün değil. Buraların komple temizliği lazım. Mecbur temizliği lazım. Yeni enjektörü buraya nasıl takacaksın yoksa? Oturmaz zaten. Demek ki neymiş abi? Tek kahpe Bizans değilmiş. Bu enjektörler de kahpeymiş. Çocuklaşı laflar beni öldürüyor ya. Ne yapıyor? Enjektörlerin yerlerini temizliyor. Hani bir tane filmde diyor ya abi, verdin kutsalı, verdin kutsalı, inci gibi aldım sonra kızı diyor ya, bu da o hesap. Oradan iyice tel ver. Bunun burası böyleyse emme manifoldunun için düşünemiyorum. Akıllarda tek soru işareti. Usta bunlar içine dökülmüyor mu? Dökülüyor abi. Bez koymazsan dökülür. Bezi koyursan hiçbir şey olmaz. Oradan salağa mı benziyor? Yok usta, estağfurullah. Burada tesisatı komple aldık bakın. Tesisatı boşlatıyoruz. Üstü tamamen açacağız. Şunlara bir bakın arkadaşlar, kırılacak neredeyse bakın. İnşallah sökülür. Dibinden nasıl oynuyor? İnşallah sökülür. Sıkıntılı bir parça. Mazot filtremizin Bir giriş bir çıkış. bir giriş bir çıkış. Borusunu söktükten sonra hortumunu Bak mazot oraya ne filtresi- düşürmüşler zamanında. Bak. Hemen göstereyim. Bak bunu. Düşmüş mü? Ben sökmedim, o oranın değil, o mazot rekorunu tutar burada. Düşürmüş, bırakmışlar. Bu da Aynen. bizim filtremiz. Bunlar hep değişiyor arkadaşlar. Tabii ki. Altta da baktığımız zaman şu gördüğünüz petek Egere soğutucu peteğidir. Egere'nin kendisi buradadır. Bak burada kırık bir şeyler görüyorum. Kırık mı ne? Vallahi usta bir şey kırık gibi mi? Evet, kırık şurası. Kırılmış daha önceden. Şu da motorumuz. İçindeki kelebek motoru. Bunlar da değişebilir. Bunun altında da bir kırık var. Bak. Evet usta. Hoşum. Bu neyi biliyor musun sen? Emme manifoldu. Bu mu emme Bu manifoldu? emme manifoldu mu? Yo, sökeceğin yer emme manifoldu. Bu ne? Ayak. Neyin ayağı? Bence elektrik tesisatının ayağı. Kızdırma. Hadi. Neymiş? Sonra bilin ne olacağını. Biliyorum. Niye? Abi biliyorum. Bu da bizim kızdırma rolemiz değil mi? Yani Evet. kızdırmanın bir problem olduğunda eğer bujiler sağlamsa problem genellikle bundan kaynaklı oluyor. Evet, çekelim burayı. Bu bizim turbomuzun veskiyetin hortumu. Alttaki hortum bak taş gibi orijinal. Üstteki ise eme kırılmış hortum. Artık veskiyet görevini yapmıyor. Bu da ne biliyor musun? Cam su fıskiye hortumu. Yapan ustam buraya yapmış. Bak buradan ölçersin, getir. Bak turbo hortumu böyle olur. Cam su hortumu da böyle olur.
Bunları sökeceğiz. Erdoğan'ca girelim mi buraya? Yok, ne zaman yap? Ha? Bunu temizlemem biraz zaman alacak. Örtük mü turbonun kaçaklarını? Turboyu evet buradan daha net görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. V'yi gördük arkadaşlar. V motor bu. Şöyle yapalım. Bayağı bir uğraştık tabi bu kısımlarda. Şöyle net bir şekilde alabiliriz. Orta bu şekilde tamamen çıkmış oldu. Bu egere soğutucusu, altındaki de yağ soğutucusu bak. Alttaki şu civatayı gördüğümüz yağ soğutucusu, şu üstteki de egere soğutucusu. Şöyle yine bir görüntü almış olalım. Olay bu. Tabi zorladı biraz, uğraştırdı. Kelebekleri görüyorsunuz. Kurumlar net bir şekilde görünüyor. İçinde şöyle bir kelebek sistemimiz var. Açar kapatır arkadaşlar. Şu hareket budur. Sağlı sollu olduğu için bir de sol tarafta var. Hemen yavaşça döndür. Tamam, su akmasın bana. Burada da aynı sistem var. Orayı hemen sil abi. Ve şöyle yapalım. Temizlik kimin işi abi? Benim işim. Ve buna takıldı. Şimdi emme manifoldunun üstündeki hatırlarsanız sağlı sollu kelebeklere hareket veren motor var demiştik. Bu motor neden değişecek bunu göstereceğiz. Gayet güzel gözüküyor. Ama şu an kaldı. Kaldı yerinde bakın. Gördüğünüz gibi tam olarak çalışmıyor bu. Takılı kalıyor. Şu an iyi. Bakın. Bu da tabii ki aracınızda Yani çekişinde tabii ki de performans kaybına neden olacaktır. Tam anlamlı çalışmadığı için. Gördüğünüz motor. Evet. Takılıyor ve durdu.
Bu aşamaya gelmişken bunları atlamak olmaz. Kızdırmalar. Zaten bitmiş bunun ucu. Patlak. Bu da patlak. Bunlar da yine takım halinde set değişecek. İşimizin başındayız. Ben sökeyim mi devreden? Ya sökemezsin. Sökerim vallahi sökerim ya. Geldik. Devir daim değişmek için kayışı çıkardık. Gergilere bakalım dedik. Alta git. Bunların hepsi bozuk. Recep baba antifriz de iyiymiş ya. Değil mi? Vallahi. Benim getirdiğin hali gibi değil. Şey buna yakın ama sana söyleyeyim. Buna yakın. Lukoil 5 parasınız. O şey değil, üçlü. Siyah kutuda var değil o. 1,5. Var değil mi? He. O şey ya, sap antifriz. Su pompası tamamen sökülecek. Bayağı bir cıvata var. Onları al, tam çıkarırken söyle çekelim bana. Tamamdır abi. Devir daimimizi aldık. Devir daim. Tamam, alabilirsin. Devir daim. Dökülüyor. O neydi lan? Yere kurumları. Mercedes'le beraberiz. Sağ taraf emme, sol taraf emme, egere soğutucusu, kelebek boğazımız, egere valvimiz, egere çıkış borumuz. Bunlar yapmak önemli değil. Bu işi severek yaparsan, bunları oturup benzinle ışıl ışıl yıkarsan, benzin öncesi bir kumlama yaparsın. Daha sonra benzinle yıkarsın. Bütün deliklerin kurum olmadığını görürsün. Bunu görürsün. Bu delik kapalıydı zaten, çekimini yaptın. Bunun içi kapalıydı. Bunları görelim. Bunu görelim. Sıfır gibi oldu. Şimdi bunları tek tek inci boncuk işler gibi tıkır tıkır toplayıp emme sağ ve sol küp diye yerine koyup işi bitirmek. Bak burayı gel gör. Burada devir daim değişimine gittik. Burada rulman, burada rulman, gergi rulmanları. Bu rulmanımız iyi olduğu için değişime gitmedim. Sağ emme, sol emme. Egere soğutucusu, yağ soğutucusu, turbo ara borusu, turbo da bu ara borunun üstüne montajı ve arkadan egere boruları, egzoz boruları, partikül montajı yap. Burada kullandığımız ürünler Mercedes logosundan belli, ürününden belli. Burada ise bunları daha önceki videoda izleyenler görmüştür. Pırıl pırıl yıkanıp temizlenip ne hale geldiğini bilenler bilir. Görebiliyor muyuz? Bir tane iğne ucu kadar bir pisliğimiz, kurumumuz kalmadı. Emek veriyoruz. Pırıl pırıl yıkadık. İçinden ağrı görelim. Evet, burada ise gergir rulmanlarımız geldi. Çıkanlarımız burada. Yenilerimiz burada. Su devir daiminde siparişe verdik. Gelmek üzere. Şimdi teker teker topluyoruz. Tüm conta setlerini değiştiriyoruz. Bunu güp diye arkadaşlar bir bütün halinde atacağız. Toplama işlemi bittikten sonra. Baran da geldi, devir daimler. Buna benzer parçaları hallettin ustam. Artık toplamaya devam ediyoruz. O-ringimiz değişiyor. Su o-ringi. Contamız değişiyor. Aynı şekilde buradaki conta değişti. Bunu toplarken alttaki contalar değişti. Boruyu göstermiştik. Emmenin contaları. Hemen giriş o-ringi değişiyor.
Yeni orijinal kelebek hareketlendirici, konumlandırıcı motor. Hatırlarsanız bunun kötü çalıştığını, takılı kaldığını söylemiştik. Yeniliyoruz. Birleştikçe de bu hale oluyor, görüyorsunuz. Manifoldu burada topladık. Buradaki orluyu ısırıp da su kaçağı yaparsa bunu komple bir daha sökersiniz. Manifolda sürtme yapmasın. Bunu güp diye koyacağız, bakın. Olay bu. Tamam. Hem su girişi hem hava girişlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni devir daim. İçini göster usta. Bu şekilde contasıyla beraber değişiyor. Bunu toplarken arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Buralar araç üzerinde görünmüyor. Şu su borusu özellikle. Civatalar yine aynı şekilde uzun kısa olmaması lazım. Kelebeğin çalıştığına dikkat edilmesi lazım. Buradaki boru bağlantıları sağlam yapılması, o-ringi contası değişmesi lazım. Gördüğünüz gibi toplandığı zaman böyle bir görüntü oluştu. Değerli dostlar, biz hızlı gidiyoruz. Bundan dolayı size hızlı göstereceğim. Bakın bura tamamıyla bir bütün halinde oturdu. Turboyu takacağız. Turboda değişim oldu. Değişimi de göstereceğim. Eski ürünü de göstereceğim. Buraları tamamladık. Hala karmaşık gibi duruyor ama tabii ki tek tek yerine gelecek. Turbodan devam edeceğiz. Turboyu göstermek istedim. Turbo burada. Eskiyi getirir misin, eski turboyu Baran? Şöyle göstereyim. Yenilenen bir turbomuz var burada. Genellikle bunlar hastalıklı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Eski turbo şöyle bir gezdirdik Baran. Tamam, götür. Bunu yine sahibine gösteririz. Burada da işlemler devam ediyor. Turbo takılacak. Nasıl filtre ya usta? İkiye ayrılmış filtre. Dağılmış artık. Görüntü buna geldi şu an. Hala da devam ediyoruz. Size kısmi bilgilendirmeler yapacağım. Enjektörümüz yolda geliyormuş arkadaşlar. Kızdırma da aynı şekilde. Sadece buralar kaldı. Partikül de gelecek. Bunları göstereceğiz. Filtre neredeyse dağılmaya gelmiş, görüyor musun bak. 30 binde değişir diyorlar ya, 30 binde. Evet. Al sana 30 bin. Siz 30 binde değişmeye devam edin. 23, 634, 36, 24 artı 49. Efendim. Efendim. Enjektörlerimiz geldi arkadaşlar. Enjektörlerimizde yine değişimler oldu. Şöyle göstereyim, bunun ne olduğunu az çok tahmin edenler bilir. Şöyle 3, 4, 5, 6 olmak üzere toplam 6 tane mememiz değişti. Pullarımız değişiyor. Pullarımız aynı şekilde şöyle 6. ve 5. silindirde hatırlarsanız kompresyon kaçağı işte bu pullardan dolayıydı. Tabi bunu genellikle Mercedes araçları yapıyor. Her 100 binde bu pulların, enjektörlerin bakımı önemli. Çünkü Mercedes biraz problemli bir araba gibi aslında arkadaşlar. Çünkü bu arabanın özellikle yağ filtresini değiştirdiğinizde işte soğutucu bölümleri genellikle söküldüğü, takıldığı zaman kesinlikle motor yağının havasının alınması gerekiyor. Bunu da nasıl aldığımızı videonun bitim sürecinde göstereceğim. En önemli detay budur. Bu yüzden OM642 motorlar biraz hassas motorlardır. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Enjektörün 6. pulu çıkmıyor şu anda. Enjektörümüzün 6. pulu çıkmıyor, yapışmış oraya. Onu zor bela çıkarmaya çalışıyoruz. Ama genel anlamda birazdan enjektörlerimizi de takıp devam edeceğiz. Beklemeye devam etsin. Araçlarımız geldikçe geliyor. Yine aynı işlemleri bu araç için de düşünebiliriz. Bu aracımız da yine gününü, zamanını önceden almıştı. Bakım zamanı geldi. Şimdi de içeriye aldık. Bunlarla da devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu arabanın üstündeki motor da V6 3.0 TDI. Benim genellikle Audi'lerde önerdiğim arkadaşlar motor budur. 2.0'ları çok önermem. 3.0 ise sağlıklıdır. Hani büyük motor diye çok girmek istemeyenler olabilir ama sağlıklı olanı budur. İşte bu tarz yurt dışı araçlarda sürekli gördüğümüz arkadaşlar bir şey var. Kırılmalar. Egzozun ucu da kırıktı partikülün. Onu da yaptırmaya gönderdik. Bu da aynı şekilde. Bakın civatasını belki sökerken değinmişizdir. Yeniyi bir göster Baran elinde. Şöyle bir yeni ürün takacağız. Bunu da göstermiş olalım. Bunlar şundan değil mi? Bunlar simsiyahtı. Şöyle civataları da göstereyim. Civatalarına kadar
yine tel fırça yardımıyla temizliyoruz. Değişeceğim birkaç tane. Değişiyor mu? Tamam, değiş gitsin. Egzozu biliyorsunuz paramparçaydı burası. Tabii ki yine iç temizlikleri de yapıldı. Sensörümüz aynı şekilde görüyorsunuz. Havşalı bir baş kullanıldı burada. Kelepçesi değişiyor. Yapılabilecek en mantıklı işi burada yapıyoruz. Bir Peugeot geldi. Peugeot'un arızalarına bakacağız bu sırada. Ama burası çok önemli arkadaşlar. Burayı atlarsanız yine siyah isle karşılaşabilirsiniz. Bunun çıkışının kaçaksız olması lazım. En sona kadar vermesi gerekiyor. Buna da dikkat etmekte yarar var. Hazır mıyız Baran? Hazırız abi. Şimdi ne yapıyoruz? Marşa basıyoruz. Niye? Arabayı çalıştıracağız abi. Çalışmayacak ama. Niye çalışmayacak abi? Bilenler yoruma yazsın. Tamam abi. Bas. Elini çok usta. Hani tek marşta çalışıyordu usta bu araba. Biraz Bakalım. önce 1 dakika boyunca 1 dakika boyunca ısıtmalar sökük, enjektör soketleri sökük, yağlama sistemi elden geçtiği için arabanın yağını koyduk. Uzun bir süre marşa bastık. Üst kapaktan yağın geldiğini gördük. Yağ pompası her yeri yağladım ben dedi. Şimdi çalıştırmaya geçtik. Isıtmayı taktık, soketleri taktık, marşa basacağız. biraz önce kızdırma soketleri takılı değildi. Kızdırma bujileri de takılı değildi. Zaten motorun hızlı bir şekilde dönmesinden Anlıyoruz. az çok işi bilenler anlar. Biz burada OM642'lerde bu tarz bir işlem yapıldığı zaman kesinlikle motor yağını havasının alınması gerekiyor. İlk defa duyanlar olabilir, bunu söyleyelim. Motor yağının havasının alınması en önemli detay. Motorda hızlı çevrilebilmesi için de kızdırma bujileri sökük. Almazsanız da %50 şansınız var. Motor direkt kitleyebilir ve kitlerken de bir yatak sesi duymadan kitlersin. Direkt tak kilitliyor bunlar. Direkt, Böyle bir direkt. şey. Şimdi taktık. Marşa basacağız. Evet. Hazırız usta. Marşa bas oğlum. Bir marş. Egzoz takılı değil. Havalı çalışıyor. Enjektörlerin hepsi boş. Havaları yeterince alınmadı. Yani aslında kendi çalıştıkça alacak. Egzoz yok bu arada. Egzoz niye yok? Partikül yok, egzoz yok. Onu da söyleyelim. Partikülün sensör yeri yalam olduğu için tornaya gitti. Sensöründe yenisini bekliyoruz. Sensör değişecek bu arada. Sökerken dişi bozuldu. Bozuldu yani, yapacak bir şey yok. Kaynamış artık, sökmekte bile zorluk çektik. Tamam. Çalışması böyle egzoz yokken. Gayet güzel. Ne yapıyorsun abi? Çalışıyor. Mutluyuz, sevinçliyiz. Bu güzel anı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Şu an ben ne yapıyorum? Şu an ben oturuyorum. Arabanın göstergesini izliyorum. Bir şey var mı yok mu? Canım sıkılıyor. Hayırlı cumalar. Gayet güzel.
Evet, son aşamalara doğru geliyoruz. Tabii test işlemleri devamlı devam ediyor. Aracın şu an suyuyla alakalı testlerimiz devam ediyor. Herhangi bir kaçak göçek var mı? Şöyle görüyorsunuz. Bar değerinde herhangi bir düşüş yok. Sabit bir şekilde bekliyor. Yine kontroller devam ediyor. Egzozumuz takıldı. Egzoz montajı bitti. Birazdan yine testlerimiz olacak. Enjektör bölümünde problem var mı? Sularda var mı? Yağlarda var mı? Kaçak göçek var mı? Hepsini bekliyoruz. Sensörümüzün de değiştiğini söyleyelim. Burada herhangi bir düşüş yok. Egzoz takıldıktan sonraki sesi dinletelim. Ses diyor ki benim sesim Mercedes sesi. Mercedes Benz. Benz olursa böyle ses olur diyor. Bu böyledir. Bundan doğan da böyledir. Ya motor hiç kıpırdamıyor diye de çalışmadığı anlamına gelmiyor. Gram kıpırdama yok usta. Zaten çalıştığını buradan görebiliyor. Bu kadar işlem yapılmışken usta dedik ki bir test sürüşü yapalım. Evet. Aynı zamanda partikül vesaire bunların kuruması, motor o kadar ıslandı, temizlendi, kuruması gerekiyordu. Yoldayız. Kilometreyi zaten ekrandan okuyabiliyoruz. Sabit bir şekilde gidiyoruz. Tünelden çıktık usta. Araç şu an gayet stabil, güzel. Evet, seri bir şekilde gidiyor. Partikülün kuruması için yol yapalım dedik. Arıza lambamız ne uyarı verecek mi onu kontrol edelim dedik. Şu an için bir sıkıntımız yok. Uzun testlerini yapıyoruz. Başlangıç, gelişme ve sonuç olarak paylaşıyoruz arkadaşlar ki ilerleyen zamanlarda bir problem olmasın. Hem bu şekilde göstermiş de oluyoruz. Araç şu an tamam. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Kısa bir test yaptıktan sonra müşterimizi çağıracağız, bekleyeceğiz. Ardından tabii ki teslimini gerçekleştireceğiz. ML300 ile beraberdik. Var mı diyeceğim bir şey usta? Güle güle kullansın diyelim Ali Baba'ya, ne diyelim?